Bu videoda sizlere vidIQ programı nasıl kullanılır, vidIQ ile YouTube SEO nasıl yapılır veya şöyle desem daha doğru olur, vidIQ ile YouTube SEO yapılmalı mı? Bunun hakkında bir video çekmek istedim sizlere. Öncelikle en başta belirtmem gerekirse arkadaşlar, video konumuz çok önemli. Kesinlikle bu videoyu ileri sardırmadan izleyin. Birazdan değineceğim konular sizin için yüksek derece önem taşıyor. Daha fazla uzatmadan haydi gelin konumuza geçelim. Şimdi hiç bilmeyenler için arkadaşlar, vidIQ programı aslında bir program değil, bir uzantı yani eklenti. Burada görmüş olduğunuz yere tıklayarak uzantı olarak aktif ettiğiniz bir YouTube eklentisi bu. Bununla birlikte YouTube videolarınızın SEO skorlarına bakabiliyorsunuz. Şimdi sağ yukarıda uzantılar sekmesi var. Buna tıklayarak burada vidIQ'yu aktif ederek direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Hiç yüklü olmayanlar için. Eklenti sizde yoksa arkadaşlar yeni sekme açarsınız. Buraya vidIQ Chrome yazarsanız şu aşağıdaki Chrome Web Store sitesine girerek buradan uzantıyı kurabilirsiniz. Sizde burada ekle yazacaktır. Kurduktan hemen sonra az önce göstermiş olduğum yerden uzantılardan buradan aktif edebilirsiniz. Aktif ettikten hemen sonra sizler de YouTube kanalınıza içerik yüklerken vidIQ eklentisinden destek alabilirsiniz. Bakın, destek alabilirsiniz. Şimdi en başta belirtiyorum sizlere. Arkadaşlar bütün videolarımda söylüyorum. Birazdan sizlere söyleyecek olacağım şeyleri kanıtlayacağım. Hiçbir yapay zeka programı, eklentisi bir insan zekasından üstün değildir. Bakın, eğer bir kanal yönetiyorsanız, YouTube içerik üreticisiyseniz kesinlikle ve kesinlikle yapay zeka uygulamalarına güvenmiyorsunuz arkadaşlar. Yani güvenmiyorsunuzdan kastımız tamamen %100 bir şekilde güvenmiyorsunuz. Sadece destek alıyorsunuz. Şimdi neden böyle konuşuyorum? Gelin sizlere önce 2 tane örnek vereyim, üzerine konuşmalarımıza başlayalım. Örnek veriyorum, benim YouTube'da OBS kayıt ayarları diye bir videom var. Tamamıyla SEO'sunu kendim yaptığım bir video bu. Şimdi YouTube Studio'dan videomun ayrıntılarına girdim. Daha önce yüklemiş olduğum bir video bu. Aşağıya iniyorum. vidIQ skoruna bakıyorum. Bakın 100'e 100 arkadaşlar. Yani vidIQ bana diyor ki senin bu videon diyor 0 hata diyor. Her şeyiyle 4 dörtlük diyor. Hiçbir eksik yok diyor. Tamam mı? Ama dönüp baktığında şöyle analitiğe girdiğinde tamam, videom güzel, iyi, hoş, 688 izlenmiş. Şimdi yan tarafta farklı bir videoya geldim. Azıcık aşağı iniyorum. Bu videomun skoruna bakıyorum. 56'ya 100. vidIQ bana diyor ki senin videonun başlığında duygu yok diyor. İşte başlığın çok uzun diyor. Açıklamanda da diyor anahtar kelimeler yok diyor. Dolayısıyla 3 konuda da yanılıyor. Yukarıya çıktım. Programsız internet hızlandırma ve ping düşürme. Ping düşürme bir anahtar kelime. İnternet hızlandırma bir anahtar kelime. Programsız bir anahtar kelime. Yöntem bir anahtar kelime. 2025 olması güncelliğine dair bir anahtar kelime. Windows 10 ve Windows 11'e uygun olması da bir anahtar kelime. Dolayısıyla bana sorarsan bu 4 dörtlük bir başlık, tamamen SEO'ya uygun. Her tarafıyla YouTube SEO kokan bir başlık. Aşağıya indim. Diyor ki senin açıklamanın ilk 200 karakteri anahtar kelime içermiyor diyor. Gel bir bakayım hele. Bu videoda bakın tek kullandığım özel kelime bu bana soracak olursanız. Geriye kalan bütün her şey anahtar kelime. Bakıyorum. Programsız internet hızlandırma. Bu benim başlığımda da var. Anahtar kelime. Ve ping düşürme nasıl yapılır? Tamamıyla anahtar kelime. İşte PC internet hızlandırma, Windows 10, 11 internet hızlandırma yöntemlerinden bahsettik. Burası komple anahtar kelime arkadaşlar. Aşağıya geldim. Şimdi hani az önce sizlere dedim ya, yapay zekayı tamamıyla kullanmayın. SEO'nuzu yaparken ne yapacağınızı bilin. Kendiniz ayarlayın. Kendiniz her şeyini hazırlayın. Yapay zeka bu konuda size 4 dörtlük yardımcı olamaz. Bakın, şu her tarafıyla anahtar kelime kokan açıklamayı, başlığı tamamıyla ben hazırladım. Ardından yeterli bulduktan sonra dedim ki tamam, geriye kalan görsel güzelliği, şöleni yapay zekaya bırakalım dedim. ChatGPT'den burayı aldım arkadaşlar. Sadece bu kısmı bakın. Aldım. Tabi arada videoma uygun olmayan kelimeler oldu. Örnek veriyorum. Diyelim ki ben bundan bahsetmedim videomda. Bunu sildim. Ardından açıklama olarak devamını getirdim bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi sonuca gelelim. Çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. vidIQ benim hiçbir şekilde bu videomu beğenmemiş. Az önce beğenmiş olduğu video 600 görüntülenmiş. Fakat vidIQ'nun bu beğenmediği video, şöyle analitiğe tıkladığımızda bizim kanalımızı taşıyan, tabiri caiz 2,5 aylık medya eğitim kanalının patlayan en büyük videosu. Neden böyle konuşuyorum? Göz atma özellikleri YouTube ana sayfasından en büyük izlenmeyi topluyor ve toplamaya devam ediyor. Aktif olarak sürekli ana sayfada bu video. YouTube arama motorunda yani SEO hizmetlerinde üst sıralarda yer alıyor ve buradan sürekli izleyici çekiyor. Ve buna da ek olarak önerilen videolar, yani videoların sonundaki önerilen videolar sekmesinden de izlenme alıyor ve diğer hizmetlerden de yararlanıyor. Yani
Kısacası arkadaşlar bu videonun YouTube'da çalışmadığı hiçbir analitik değer yok. Hepsinde üst düzey izlenme çekiyor şu anda. Diyeceksiniz abi sen öyle bir konuşuyorsun ki video sanki 1 milyon izlenmiş. Eğer böyle bir şey diyecek olursam ben de sana derim ki kardeşim bizim bu videomuz daha 1 aylık bir video. 4 hafta önce yüklenmiş. Yani şöyle geldiğinde aslında bu videoyu sene bazında hesaplasan 150.000 ila 200.000 arası görüntülenme alacak. Ve sürekli bu video bana izlenme süresi getirecek. Abone getirmeye devam edecek. Yani sürekli benim kanalımı besleyecek. Dolayısıyla arkadaşlar ne anlatmak istiyoruz? Konunun dışına çok çıkmak istemiyorum. vidIQ programına tamamıyla %100 bir şekilde güvenmiyorsunuz. Sadece destek alıyorsunuz. Şimdi medya eğitim kanalı vidIQ programını nasıl kullanıyor? Yani hangi konularda destek alıyor? Gelin bunlardan bahsedeyim. Sizlere de yol göstermiş olayım. Burayla bir işimiz kalmadı. Çıktık. Şimdi arkadaşlar ayrıntılara tıkladım. Herhangi bir videomun fark etmez. Aşağıya geliyorum. İlk kullandığım, destek aldığım bölüm burası. Benim videomda kullanmış olduğum etiketlerde kaçıncı sıralamalarda olduğumu bana göstermesini istiyorum. vidIQ programı bu konuda çok iyi çalışıyor. Diyor ki izleyicinin birisi YouTube'a gelip OBS kayıt ayarları yazarsa senin videon 7. sırada diyor. Ek olarak ben bu anahtar kelimenin OBS'te en çok aratılan anahtar kelime olduğunu biliyorum. Şunun da hatırlatmasını yapayım. Burada görmüş olduğunuz veriler 1-2 gün geriden geliyor olabilir arkadaşlar. Yani burada 7. sırada diyor ama belki 4. sırada, belki de 10. sırada çıkabilirsiniz. Fakat çok yakın sonuçlar veriyor, emin olun. Gelin sizlerle birlikte hızlı bir şekilde test edelim. Gizli sekmede YouTube'a girdik. Şimdi arama motoruna OBS kayıt ayarları. 7. sırada olduğumuzu söylüyordu bize. Şöyle bakıyorum 1, 2, 3... 4. sıradayım mesela. Ya benim için nokta atışı yapmasına gerek yok. Buraya 2025 yazdığımda en son 1. sıradaydım. Bakıyorum 2. sıradayım. 2. sıraya düşmüşüm mesela. Yani bu tarz konularda videolarımın kaçıncı sıralamada olduğunu görebiliyorum vidIQ programıyla. Bu bir. Şimdi ikincisi uzantılara tıklıyorum. vidIQ'nun üstüne bir kere tıkladım. vidIQ kısa yollarının altındaki sekmeden herhangi bir şeye tıklıyorum. Fark etmez. Buradan kendi sitesine giriyorum. Şimdi ben burada kanal istatistiklerimi takip edebiliyorum. Burada bana net sonuçlar veriyor. Diyor ki senin kanalın diyor son 7 gün içerisinde 150 abone getirmiş diyor. 437 izlenme süresi getirmiş diyor. Ve sen geçen haftaya göre %4 daha fazla gelişmektesin diyor. Burayı son 30 gün olarak ayarlayabilirsiniz. İşte sen diyor bir ayda 34.000 izlenmişsin. Geçen aya göre 2,5 kat daha fazla diyor. 670 abone gelmiş diyor. Geçen aya göre 4 kat daha fazla diyor vesaire vesaire. Buradan takibimi yapabiliyorum. Buradan izlenme süresi ve abone olarak metriklerimi bana verebiliyor. Bu benim ikinci kullandığım bölüm. En önemli yere geleceğim arkadaşlar. Sadece bunlar için mi? Hayır. Şimdi burada optimize et diye bir bölüm var. Buna tıklıyorsunuz. Ve buradan herhangi bir videonuza tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra küçük resim bölümü var burada. Küçük resime geliyorsunuz. Özür diliyorum, küçük resim değil, ön izlemeye geliyorsunuz. Burada sizin küçük resminizin insanların ana sayfasında nasıl gözüktüğünü gösteriyor size. Buradan küçük resminizi analiz edebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ya bu çok mu önemli? Emin ol hayal bile edemeyeceğin kadar önemli. Yani burada size küçük resmin önemini anlatacağım bir videoda değilim. Fakat emin olun YouTube'da videoların izlenmesi, patlaması, yani bütün bunların ilk adımı her zaman küçük resimden geçiyor arkadaşlar. İnsanlar sizin videolarınıza öncelikle tıklayacak, ilgisini çekecek ki videonda kaliteli ise, analitik verileri iyi olursa senin videon iyi bir performans göstersin vesaire vesaire. Şimdi bu konuya girersem çok uzar. Konumun dışına çıkmıyorum. Velhasıl kelam buradan küçük resmimin kalitesini görebiliyorum. Ardından detaylara geldim. Evet, şimdi burası vidIQ'da benim kullanmış olduğum en önemli alan. Bakın, en önemli alan. Buradan detaylar kısmından açıklamanızı görebiliyorsunuz. Aşağıya indiğinizde vidIQ size diyor ki bak diyor senin YouTube etiketlerinin diyor hacmini ben sana gösteriyorum diyor. Bakın bu çok büyük bir olay. Yani ben video etiketlerimde kullanmış olduğum etiketlerin insanlar tarafından ne kadar aranma hacminin olduğunu görebiliyorum. 60 ve üzerine vidIQ yüksek hacim olarak kabul ediyor. Dolayısıyla ben buradan atmış olduğum video etiketlerinin ne sıklıkla insanlar tarafından aratıldığını görebiliyorum. En güzel yönlerinden birisi de bu. Son olarak sizlere bu panelde şunu da göstereyim. Şurada Al Koç diye bir kısım var. Buna tıkladığınızda vidIQ'nun yapay zekasına burada sorular sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum, ben buraya kanal hacmi yazdım. Kendi kanalım hakkında bilgiler vermesini istedim yani. Birazcık bekletiyor sizi burada bir 10 saniye kadar falan. Ardından
sizin kanalınızı detaylı bir şekilde checkliyor arkadaşlar. Raporları sunuyor. Diyor ki işte sen toplam bu kadar görüntülenmişsin. İşte abone kazanımın şu kadar diyor son bir ay içerisinde vesaire vesaire. Bütün bilgilerini sana yazıyor ve sana tablo hazırlıyor. Diyor ki sen harika bir büyüme trendinde ilerliyorsun. İşte kanalının detaylı performans raporu diyor. Aşağıya iniyorsun. İşte görüntülenmen şu diyor. Günlük görüntülenmen bu diyor. Abone artışın bu şekilde diyor. Toplam yorumların böyle, izlenme süren böyle. Büyüme trendine bakıyor senin. Ekim ayında momentum kazanıyorsun diyor. İlk 10 günde diyor. Günlük ortalama şu kadar izlenmişsin diyor. Geçen aya göre yani Eylül ayına göre günlük performansınız artış gösteriyor diyor. Burada sana en iyi performans gösteren videolarını söylüyor. Burası çok önemli arkadaşlar, bakın. En iyi performans gösteren videolarınızdan yola çıkarak benzer konularda içerik üreterek konunun üzerine gidebiliyorsunuz bu şekilde. Yani kendinize bir yol haritası yapabiliyorsunuz. Aşağı iniyorum. İşte senin videon hangi ülkelerden izlenmiş, nerelerden izlenme toplamış, ana kitlenin yaş grubu ne, işte cinsiyeti ne, ortalama izlenme yüzden ne, bakın. Senin bütün videolarından yola çıkarak ortalama izlenme yüzdeni söylüyor. Yani dümenden burada size yalandan yazmıyor arkadaşlar. Teknik içerikleriniz yani en çok performans gösteren içeriğin hangisi sana bunu söylüyor. Az önce söylemiştim ya hani en çok performans veren videolarının üzerine yoğunlaş. Dolayısıyla bunları sana söylüyor işte, sana bir yol haritası gösteriyor. Günlük abone kazanımın istikrarlı ve sağlıklı diyor. Yani sen belirli bir periyotta sürekli abone kazanıyorsun diyor. Örnek veriyorum. Günde 30 geliyorsa 30 geliyor diyor. Bu 10'a düşmüyor diyor. 5'e düşmüyor diyor. Örnek veriyorum, senin 50.000 abonelik bir kanalın vardır. Günde sana 200 abone geliyordur. Hani bu 20'ye düşmüyor diyor, anladın mı? Sürekli aynı periyotta sağlıklı bir şekilde abone kazanıyorsun diyor. Gelişim fırsatları, bu sefer önerilere başlıyor. Diyor ki senin izleyicilerinin diyor %95'i abone değil diyor. Videolarının sonuna call to action ekleyebilirsin diyor. Önerilerim diyor. Burada aşağı inmeye devam ediyoruz. En iyi performans gösteren videonuzun formatını tekrarlayın diyor. Bakın arkadaşlar. Az önce benim anlattığımı söylüyor. Diyor ki senin en çok izlenen videon programsız internet hızlandırma diyor. Bu konular hakkında video içeriği üretmeye devam et diyor. Vesaire vesaire. Bu şekilde size önerilerde bulunabiliyor. Sizin hakkınızda analizler yapabiliyor arkadaşlar. Yapay zekası çok güzel çalışıyor burada. Kanalınızı iyi analiz ediyor. Fakat videonun başında da sizlere vurgulamış olduğum gibi kesinlikle arkadaşlar vidIQ'ya güvenerek videonuzu yüklemiyorsunuz. YouTube SEO'yu sadece kendiniz yapmalısınız. Bilgi, tecrübe, deneyim, bunlardan yola çıkarak kendinize güvenerek videolarınızı oluşturmalısınız. Ben Medya Eğitim kanalı olarak bu süreçte her zaman yanınızdayım. Sizlere olabildiğince doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar, bu videoyu diğerleri gibi, yani hani diss atma gibi algılanmasın. Hani diğer içerik üreticileri gibi, birçoğu gibi başlığını şöyle yazabilirdim. İşte yapay zeka ile YouTube izlenmelerinizi uçurun. vidIQ nasıl kullanılır? Mesela ben bunu yazarsam ve video içerisinde de vidIQ'dan %100 olumlu şeyler konuşursam belki bu videomu şu an sizin izleyeceğinizin 10 katı izletebilirdim. Ama ben Medya Eğitim kanalı olarak en büyük amacım insanları tamamen doğru bir şekilde yönlendirmek. Her neyse, daha fazla konuşup başınızı ağrıtmak istemiyorum. Gereksiz videoyu uzatmak istemiyorum. Bugünlük Medya Eğitim kanalından bu kadar arkadaşlar. Çıkmadan önce sizlerden ricam, videoyu beğendiyseniz like atıp yorumda görüşlerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Etkileşim açısından beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli. Ek olarak eğer abone değilseniz bu tarz içeriklerden haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.